Borsada yatırım yapmak, birikimlerinizi enflasyona karşı korumanın ve uzun vadede sermaye kazancı elde etmenin en etkili yollarından biridir. Ancak bu yolculuk sadece bir uygulama indirmekten çok daha fazlasını gerektirir. Başarılı bir yatırımcı olmanın ilk adımı doğru yasal altyapıyı kurmaktır. İşlem yapabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir banka veya aracı kurumda yatırım hesabı açmalısınız. Kurum seçerken sadece komisyon oranlarına değil, platformun hızına, sunulan analiz desteğine ve veri yayın kalitesine de dikkat etmelisiniz. Unutmayın, hız borsada bazen her şeydir. Hesap açılışında karşınıza çıkan uygunluk testi aslında sizin güvenliğiniz içindir. Bu test, risk toleransınızı ve hangi finansal araçlara aşina olduğunuzu belirleyerek sizi yanlış hamlelerden korur. Hisse alırken emrin nasıl verileceğini bilmek hayati önem taşır. Limit fiyatlı emir, hisseyi sadece belirlediğiniz fiyattan veya daha iyisinden almanızı sağlar. Sizi fiyat dalgalanmalarından korur. Eğer fiyat beklemek yerine o anki en iyi fiyattan anında işlem yapmak istiyorsanız, piyasa emrini kullanırsınız. Ancak volatil piyasalarda bu emir türü beklediğinizden farklı bir fiyattan gerçekleşebilir. Borsada kazanmak kadar kaybetmemek de önemlidir. Stop loss, yani zarar durdur emri, hisse fiyatı belirlediğiniz seviyenin altına düştüğünde otomatik satış yaparak sermayenizi korur. Şirketin röntgenini çekmek için temel analiz yapmalısınız. Bir hisse aldığınızda aslında o şirkete ortak oluyorsunuz. Bu yüzden şirketin varlıklarını, borçlarını ve karlılığını mutlaka incelemelisiniz. Fiyat, kazanç oranı gibi rasyolar, şirketin her 1 liralık kârı için yatırımcıların kaç lira ödemeye razı olduğunu gösterir. Sektör ortalamalarına göre ucuz kalmış hisseleri bu şekilde tespit edebilirsiniz. Sadece şirkete bakmak yetmez. Enflasyon oranları ve Merkez Bankası'nın faiz kararları tüm piyasayı etkiler. Faiz indirim dönemleri genellikle borsayı, özellikle de borçluluğu düşük şirketleri destekler. Doğru şirketi bulmak yetmez, doğru zamanda almak gerekir. Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerini inceleyerek gelecekteki yönü tahmin etmenize ve alım-satım zamanlamasını yönetmenize yardımcı olur. Fiyatın düşmekte zorlandığı seviyeye destek, yükselmekte zorlandığı seviyeye ise direnç denir. Bu seviyeler, piyasa psikolojisinin en net görüldüğü yerlerdir ve karar vermenizi kolaylaştırır. RSA gibi göstergeler, bir hissenin aşırı alınıp alınmadığını söylerken, MACD trend değişimlerini haber verir. İndikatörler sizin borsadaki pusulanızdır. Unutmayın, trend her zaman dostunuzdur. Yükselen bir trendin içinde kalmak, rüzgarı arkanıza almaktır ve kazanç olasılığınızı her zaman artırır. Başarılı yatırımcılar belirli stratejiler izler. Temettü yatırımcılığı, şirketin karını sizinle paylaşmasıdır. Düzenli temettü veren şirketler, zamanla size güçlü bir pasif gelir kapısı açar. Büyüme yatırımcılığı ise, karını dağıtmak yerine işine yatıran, teknoloji veya yenilenebilir enerji gibi hızla büyüyen sektörlerdeki şirketlere odaklanmaktır. Bu hisseler uzun vadede yüksek prim potansiyeli taşır. Maliyet ortalaması stratejisiyle fiyat düştükçe belirli aralıklarla alım yaparak ortalama maliyetinizi düşürebilirsiniz. Ancak bu stratejiyi sadece temeli çok sağlam, güvendiğiniz şirketlerde uygulamalısınız. Tüm yumurtaları aynı sepete koymayın. Portföyünüzü farklı sektörlere ve altın, fon gibi farklı varlık sınıflarına dağıtarak riskinizi minimuma indirin. Çeşitlendirme, yatırımcının sigortasıdır. Borsada kaybetmenin en büyük nedeni duygulardır. Herkes bir hisseyi konuşurken, fırsatı kaçırıyorum korkusuyla tepe noktasından girmek genellikle hüsranla sonuçlanır. Duygularınızı değil, stratejinizi dinleyin. Piyasa geçici olarak düştüğünde korkuya kapılıp en dip seviyeden panik satışı yapmak sermayenizi eritir. Planınıza sadık kalın ve fırtınanın geçmesini bekleyin. Sabır, borsanın en büyük sermayesidir. İhtiyacınız olan parayla, örneğin kira veya okul taksidiyle borsa yatırımı yapmamalısınız. İdeal bir borsa yatırımı en az 3 ile 5 yıllık bir perspektif gerektirir. Kısa vadedeki dalgalanmalar sizi korkutmamalı. Borsanın işleyiş kurallarını da bilmelisiniz. Örneğin, Türkiye'de bir hisse sattığınızda paranın nakit olarak çekilebilir hale gelmesi için 2 iş günü geçmesi gerekir. Buna T+2 kuralı denir. Nakit planınızı buna göre yapın. 2026 yılı perspektifinde faiz indirim süreçleri ve yabancı yatırımcı girişlerinin Borsa İstanbul'u yeniden cazip hale getirmesi bekleniyor.
Analistler, endekste 15.000 puan ve üzerini hedefleyen bir yükseliş potansiyeli görüyor. Özellikle iskontolu kalmış dev sanayi şirketleri, bankacılık ve teknoloji odaklı girişimler bu yeni dönemde yatırımcıların odağında olabilir. Sektörel değişimleri yakından takip etmek, kazancı katlamanın anahtarıdır. En iyi yatırım, kendinize yaptığınız yatırımdır. Sosyal medyadaki spekülatif tüyolardan uzak durun. Aracı kurumların model portföylerini inceleyin ve finansal okuryazarlığınızı her geçen gün artırmaya çalışın. Piyasalarda tüyo diye bir şey yoktur. Analiz vardır. Başkalarının lafıyla değil, kendi bilginiz ve araştırmalarınızla karar verin. Bilgiyle verilen her karar, şanstan çok daha güvenilirdir. Ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın dediği gibi, borsa, sabırsız olanların parasını sabırlı olanlara aktardığı bir mekanizmadır. Bu cümle, borsanın tüm özetidir. Kaybetmemek için acele etmeyin. Borsada zenginlik bir gecede gelmez. Disiplin, bilgi ve en önemlisi zamanla inşa edilir. Küçük adımlarla başladığınız bu yolculuk, doğru stratejiyle geleceğinizi garanti altına alabilir. Yatırım dünyasına adım atarken korkularınızı bir kenara bırakın. Bilginizi kuşanın. Sabırla ve disiplinle ilerlediğinizde, borsanın sadece rakamlardan ibaret olmadığını göreceksiniz. Kendi başarı hikayenizi yazmaya bugün başlayın. Başarılar dileriz. Borsada yatırım rehberimizin sonuna geldik. Doğru bilgiyle, doğru adımlarla finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaştınız. Bol kazançlı bir gelecek dileriz. Hoşça kalın.